Merhabalar, ben K18'i 6 kere kullandım ve artık bir şeyleri size aktarabilmek için yeterli bilgi birikimine sahip olduğumu düşünüyorum. Yanmış saçta da artık profesyonellik seviyesine ulaştığım için sizlere şimdi K18 bu fiyata değer mi? Biz fakirler bu ürünü gerçekten almalı mıyız? Ondan bahsedeceğim. İlk aldığımda gerçekten işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyordum çünkü fiyatı malum. Biraz korkmuştum açıkçası ama artık size gerçekten dürüst yorumlarımı aktaracağım. O zaman şimdi nasıl kullanıyorum, saçımda neler değişti ve bu fiyatı gerçekten hak eder mi? Bunların cevabına geçelim. Önce neden K18'i kullanmaya başladım ondan biraz bahsetmek istiyorum. Önceki yıllarda ben saçıma perma yaptırdım, saçımı açtım, bakırdan vazgeçtim, sarıya döndüm. Bunların hepsini evde yaptığım için benim saçım inanılmaz bir derecede yandı ve bu kadar bir yanık ben ömrüm boyunca görmemiştim, yani öyle söyleyebilirim. Saçımı tarayamıyordum bile. Saçım aşırı derecede kopuyordu. Yani böyle lastik olmuştu artık. Ve kuruduğunda da aynı şekilde biliyorsunuz, kuruyken taradığınızda da uçları böyle pıt pıt dökülmeye başlıyor. Bu da başıma geldiği için artık bir sürü uygun fiyatlı ürünlere şans verdim ama hiçbirisi bu seviyede bir yanık saç için işe yaramadı ve ben de artık sosyal medyadan duya K18 almaya karar verdim ve K18'i de Bali'den aldım, o yüzden 2 tane alabildim. Aslında Türkiye ile arasında çok bir fark yok ama gene ufak tefek bir fark vardı, o yüzden ben de almışken 2 tane almak istedim. Peki K18 saçlarımıza tam olarak ne yapıyor ve nasıl kullanılıyor? K18 saçın iç yapısını onarmaya yönelik, yani normal bir saç kremi değil. Daha çok saçın iç yapısını hedef alıyor yani. Zaten üzerinde de şöyle sembol var, bir tane bağla ilgili. Bu saçın bağlarını hedef alıyor, yani öyle söyleyeyim. Normal bir saç kremi tabii ki de değil. Nasıl kullanılıyor? Şöyle, ben duşta saçımı normal bir şekilde şampuanlıyorum. Daha sonrasında herhangi bir duşta kullanılan saç maskesi, kremi vesaire hiçbir şey kullanmıyoruz. Duştan çıktık, saçımızı kuruttuk. Ondan sonra biraz nemini aldık. Kuruttuk derken yani saçın nemini aldık. Hafif nemli saçımıza kremi sürüyoruz ve üzerine başka herhangi bir şey sürmüyoruz. Ben 4 dakika bekletilmesi gerektiği yazıyor. Yani 4 dakika dokunmuyorsunuz. Herhangi bir şekillendirme, kurutma yapacaksanız 4 dakika sonrasında yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Galiba bu bilgiyi veren oldum bilmiyorum da ben 6 kere kullandım. Saçımın boyunun fotoğrafını da koyarım. 6 kere kullandım ve bu bitmedi, yani bunda hala var. Öyle küçücük görünebilir ama hemen biten bir ürün değil yani. Fiyat skalasını düşündüğümüzde bunu da değerlendirin derim. Peki 6 kullanım sonrası neler değişti? Öncelikle şunu çok net söyleyebilirim ki saçım o kadar kolay taranmaya başladı ki. Normalde ben işte duştan çıkardım, maskeler sürerdim, saç yağları sürerdim, bu kadar kolay taranmaz ama kullandığım süre boyunca böyle yağ gibi kaydı gitti yani saçımdan, öyle söyleyebilirim. Onun dışında saçım aşırı lastikleşme vardı saçımda. Buna da aşırı etkisini gördüm bu arada. Saçım öyle eskisi kadar lastikleşme olmuyor. Zaten öyle bir şey olsa saçımı o kadar kolay bir şekilde böyle lapur tarayamazdım. Ve benim saçlarım aşırı derecede mattı. Kahverengiye döndürdüm saçlarımı artık. Çünkü boyamak istemiyorum. Gerçekten boyamaktan da sıkıldım. Saçıma ne renk yaparsam yapayım gerçekten çok mat görünüyordu o yanıklıktan dolayı. Ama şu an bence öyle bir görüntü yok. Zaten birkaç görsel bulursam koyarım. Onun dışında saçımın uçları aşırı derecede berbattı. 5. kullanımımda sanırım saçlarımın uçlarından kestim. Uçlarından dediğim 3 parmak falan gitti de. Kestim, bilmiyorum yani, daha iyi saçıma nüfuz edeceğini düşündüğüm için psikolojik olarak da aslında, ve iyi ki kesmişim. Bali'de saçlarımı boyattım ve kadın bana şuradan falan kestirmem gerektiğini söylemişti. Ben böyle ısrarla kestirmedim, etmedim. Hatta saçım boyayı tutmamıştı. Onun görselini de koyarım. Ben dedim bunu düzelteceğim dedim çünkü K18 almayı planlıyordum zaten oradan. Düzelteceğim dedim ve Türkiye'ye o şekilde döndüm. Saçımın böyle yarısı siyah yarısı kahverengi. Şu an hala öyle ama hiç sorun değil çünkü görüntü olarak beni gerçekten tatmin ediyor artık. O biraz daha canlı görünüyor saçım, öyle söyleyebilirim. Saçımın uçlarından bahsediyordum. Saçımın uçları felaket derecede kötüydü. Zaten onların da görsellerini koyarım. Şöyle kestiğim kısımlarda tüm uçlarım gitmedi. Yani tüm yanık uçlarım gitmedi. Ama giden kısım bile benim için yeterli oldu. Çünkü şu an saçımın uçlarında tabii ki yine yanıklıklar var ama
K18 kullanmadan önceki derecede değil. Tabii ki de saçımı böyle sıfırdan baştan yaratmadı. Çünkü biliyorsunuz yanık saçtan zaten kestirmeden kurtulamazsınız. Böyle de bir gerçek var. Ama benim gibi böyle kestirmeye direniyorsanız, bir tık iyi olsa en azından yeter diyorsanız bence K18 kullanabilirsin. Peki asıl konumuza dönecek olursak, sonuç. K18 gerçekten bu fiyatı hak ediyor mu? Bence evet, hak ediyor. Çünkü ben saçımda gerçekten güzel bir değişim gördüm. Şimdi yalan söyleyemem size. Şöyle söyleyeyim. Bunu daha böyle bizden, ortalama insanlardan daha yüksek gelirli kişiler bunu önerdiğinde ben pek inanasım gelmiyor. Çünkü ona koymaz mesela buna verdiği fiyat belki, ama bize koyduğu için açıkça söylemek istiyorum. Bence gerçekten bu fiyatı hak eder. Çünkü saçlarınız yanıksa eğer, biliyorum ki siz de benim gibi 50 tane ucuz da demeyeyim ya, uygun orta fiyatlı ürünleri alacaksınız. Kullanacaksınız, işe yaramayacak kenara. Kullanacaksınız kenara yapa hem bunun bir tanesinin fiyatını siz uygun fiyatlı ve işe yaramayan ürünlere vermiş olacaksınız. Onu yapacağınıza direkt bunu alın ve kurtulun derim ben size. Benim K18 deneyimim şu anda bu şekilde. Herkesin saçında aynı olacak diye bir kaide yok bu arada. Yani sizinki daha çok yanmıştır, benimki daha az yanmıştır. Ne bileyim, saçın yapısı farklıdır vesaire. Bunları da göz önünde bulundurabilirsin. Ama benim şu anlık altı kullanımdaki deneyimim bu. Ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Sanırım haftada 1 ya da 2 kere artık 6 kere arka arkaya kullanmayacağım. Bu arada ondan bahsettim bilmiyorum. Artık 6 kere her duştan sonra bunu kullanıyorsunuz. Saçınıza ekstra hiçbir şey sürmüyorsunuz. Şimdi ben bunu kullanmaya dediğim gibi devam edeceğim. Haftada 1 kere ya da 2 kere, işte kaç kere canım istiyorsa ya da bir okurum kendi sitesindeki bilgilerini. Daha fazla kullandığımda da tekrar bir sonuç güncelleme videosu çekerim size. Peki siz K18 kullandınız mı? Sizin deneyimlerinizi de çok merak ediyorum. Orta gelirli insanlar olarak yorumlara yazarsanız birlikte bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. İzlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.